9 dağcı, 30 derece dondurucu bir soğukta, sığındıkları çadırı neden içeriden bıçakla yırtarak ölüme koştular? Bilim sustu ama o izler hala başka bir şey fısıldıyor. Bu yolculuğa çıkanlar acemi maceraperestler değildi. Aksine her biri Sovyetler Birliği'nin en yetenekli genç dağcılarıydı. Liderleri, Ural Politeknik Enstitüsü'nün dahi çocuğu 23 yaşındaki Igor Dyatlov'du. Ekibin geri kalanı da onun gibi en zorlu kış koşullarında hayatta kalmak için eğitilmiş, tecrübeli kayakçılar ve dağcılardı. Hedefleri sadece bir zirveye ulaşmak değil, aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin en yüksek zorluk derecesi olan kategori I sertifikasını almaktı. Bu, onların dayanıklılıklarının ve yeteneklerinin nihai testi olacaktı. Her biri, Ural Dağları'nın acımasız kışını avucunun içi gibi biliyordu. Planları kusursuz, ekipmanları tam, iradeleri ise çelik gibiydi. Ancak bu sıkı sıkıya bağlı, deneyimli grubun içine son anda katılan bir isim, tüm denklemi alt üst edecekti. Aralarındaki en gizemli figür, diğerlerinden neredeyse 15 yaş büyük olan Semyon Zolotaryov'du. Bu genç ve idealist öğrenci grubunun arasında o bir anomaliydi. Resmi kayıtlara göre bir tur rehberi ve beden eğitimi öğretmeniydi. Ama bu, buzdağının sadece görünen kısmıydı. Zolotaryov, İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış, madalyalı eski bir askerdi. Savaşın en kanlı cephelerinde hayatta kalmayı başarmış bir adam. Ancak asıl sırlar üniformasını çıkardıktan sonra derisine kazıdıklarında gizliydi. Bu izler, onun geçmişinin sıradan bir askerinkinden çok daha karmaşık olduğunu fısıldıyordu. Vücudu, sıradan bir Sovyet vatandaşında asla bulunmayacak garip dövmelerle kaplıydı. Bir 5 köşeli yıldız, GS baş harfleri ve en tuhafı, kimsenin anlamını çözemediği derm muazuaya kelimesi. Bu dövmeler, bir askeri geçmişten çok daha fazlasına, belki de KGB'nin karanlık koridorlarına veya bir askeri istihbarat birimine işaret ediyordu. Bu semboller ne anlama geliyordu? Neden gerçek adını gizleyip kendini Sasha olarak tanıtmıştı? Bu kadar deneyimli bir grubun arasına neden son anda dahil olmuştu? Zolotaryov bir rehber miydi? Yoksa bir gardiyan mı? Belki de görevi grubu bir hedefe yönlendirmek değil, onları bir şeyden uzak tutmaktı. O gece 9 kişilik grup sadece bir dağa tırmanmıyordu. Onlar, Zolotaryov'un rehberliğinde ya da gözetiminde farkında olmadan Sovyetler Birliği'nin en hassas, en iyi korunan sırlarından birine doğru yürüyorlardı. Holat Siyah, yani yerel Mansi dilinde Ölüm Dağı adını verdikleri bu yere yaklaştıkça, sadece dondurucu rüzgarlarla değil, aynı zamanda görünmez bir tehlikeyle de savaşıyorlardı. Bu tehlike ne bir çığ ne de bir ayının saldırısıydı. Bu, devletin en karanlık sırlarını korumak için her şeyi yapabilecek bir gücün kendisiydi. Onların son yolculuğu aslında gizli bir operasyonun parçası mıydı? Yoksa onlar, yanlış zamanda yanlış yerde bulunan kurbanlar mı olacaktı? Gece yarısını çoktan geçmiş, saat 2'ye yaklaşıyordu. Ural Dağları'nın bu ıssız yamacında dışarıda sıcaklık -30 dereceye düşmüş, rüzgar bir jilet gibi kesiyordu. Çadırın içinde ise 9 dağcı günün yorgunluğunu atıp bir sonraki zorlu etap için dinlenmeye çalışıyordu. Bu incecik naylon sığınak onları ölümcül fırtınadan ayıran tek şeydi. Sıcak bir nefes, bir yudum çay, paylaşılan bir hikaye. O anlar onların son huzurlu anları olacaktı. Çünkü birazdan açıklanamaz bir dehşet bu küçük ve güvenli sığınağın kapısını çalacaktı. Ya da daha doğrusu içeriden yırtıp açacaktı. Aniden tarifsiz bir panik patlak verdi. Öyle bir panik ki dağcılar çadırın fermuarını açmakla bile vakit kaybetmediler. Bıçaklarını çekip hayatta kalmalarını sağlayan o ince kumaşı içeriden parçalayarak kendilerini ölümcül soğuğun kollarına attılar. Ayakkabılar, montlar, eldivenler, hayati önem taşıyan tüm teçhizat. Güvenli çadır, hepsi geride bırakıldı. Bu, mantığın iflas ettiği andı. İnsan aklının almayacağı bir kaçıştı. Donarak ölmenin kesin olduğu bir gecede, neden bir insan en temel korunma araçlarını geride bırakır? Onları bu intiharvari eyleme iten şey neydi? Bu nasıl bir tehditti ki, donarak ölmek bile ondan daha iyi bir seçenek gibi görünmüştü. İlk akla gelen teori, doğanın kendisiydi. Infrasound. Karman Girdap Sokağı olarak bilinen nadir bir meteorolojik olayın, dağın zirvesi etrafında yarattığı o alçak frekanslı duyulamayan ses dalgaları. Bu sessiz fısıltı,
insan vücudunun rezonans frekansına yakın bir titreşimle, beyne sızıp, mide bulantısı, nefes darlığı ve kontrol edilemez bir korku hissi yaratabilir. Bu fiziksel bir saldırı değil, zihinsel bir kuşatmadır. Acaba dağcıları delirtip, aklını yitirmiş bir halde, çadırdan dışarı atan bu görünmez güç müydü? Kendi zihinlerinin yarattığı bir cehennemden mi kaçıyorlardı? Ancak bu teori, kar üzerindeki kanıtlarla çelişiyordu. Ayak izleri. Panik içinde farklı yönlere dağılan insanların izleri değildi bunlar. Aksine şaşırtıcı bir düzen içindeydiler. Grup, sanki bir emir almış gibi, sakin ve metodik bir şekilde çadırdan uzaklaşmış, orman sınırına doğru tek sıra halinde yürümüştü. Bu, infrasound'un yarattığı kör bir paniğin resmi değildi. Bu, organize bir geri çekilmenin, belki de bir teslimiyetin resmiydi. Panikleyen insanlar kaçar, dağılır. Ama onlar, bir şeye doğru yürüyorlardı. Yoksa düzenli ayak izlerinin gösterdiği gibi, birileri onları dışarıda tek sıra mı dizmişti? Kaçtıkları şey çadırın içinde değilse, dışarıda onları bekliyordu. Ve ondan kaçmak yerine, ona doğru yürüyorlardı. Bedenler bulunduğunda dehşet ikiye katlandı. Kemikler içeriden gelen devasa bir basınçla un ufak olmuştu. Ve o kıyafetler. Nükleer bir sızıntının tam ortasında kalmışçasına radyasyon yayıyorlardı. Ve son kanıt, belki de en rahatsız edici olanı. Dağcıların cansız bedenlerinin yanında, karların altında donmuş halde bulunan bir fotoğraf makinesi. İçindeki film, o son anların sessiz tanığıydı. Geliştirilmesi bile başlı başına bir mücadele olan bu donmuş film, araştırmacıların elinde adeta geçmişten gelen bir fısıltı gibiydi. Makara dikkatle çevrildiğinde her bir kare, grubun yolculuğunun neşeli anlarını, yorgun gülümsemelerini ve dağın acımasız güzelliğini belgeliyordu. Ancak film rulosunun sonuna doğru bir şeyler aniden ve korkutucu bir şekilde değişmişti. Görüntüler aceleyle, belki de mutlak bir panik içinde çekilmiş gibiydi. Ve sonra her şeyi değiştiren o kareye ulaşıldı. 33 numaralı fotoğraf karesi. Diğerlerinden tamamen farklı olarak bu son pozlama ne bir insanı ne de bir manzarayı gösteriyordu. Sadece zifiri karanlığı ve o karanlığın tam kalbinde adeta bir yarayı andıran şekilsiz parlak bir lekeyi. Bu grubun son gördüğü şey miydi? Çadırlarını yırtıp ölüme koşmalarına neden olan o dehşetin fotoğrafı mıydı bu? Bu ışık neydi ve neden onu fotoğraflamak, donarak ölmek üzere olan birinin yapacağı son şeydi? Soruşturma dosyalarına sonradan eklenen tanık ifadeleri bu gizemli ışığı daha da esrarengiz bir hale getirdi. O gece, Dyatlov grubunun kamp yaptığı bölgenin kilometrelerce uzağındaki başka bir dağcı grubu ve hatta yakındaki köylerde yaşayanlar gökyüzünde süzülen garip, turuncu küreler gördüklerini rapor ettiler. Sessizce hareket eden, yıldıza ya da herhangi bir hava taşıtına benzemeyen bu cisimler neydi? Bu tanıklıklar, 33. karedeki o tuhaf lekenin kaynağı olabilir miydi? O gece gökyüzünde süzülen bu turuncu küreler neyin habercisiydi? Resmi makamlar bu ışıkları, yakındaki bir askeri üstten yapılan roket denemelerinin bir yansıması olarak açıkladı. Ancak bu açıklama, ne dağcıların vücutlarındaki akıl almaz yaraları, ne de giysilerindeki yüksek radyasyonu açıklamaya yetiyordu. Bir roket denemesi, kemikleri içeriden nasıl kırabilirdi? Bir yansıma, insanları çadırlarını içeriden yırtıp, yalın ayak donarak ölecekleri bir paniğe nasıl sürükleyebilirdi? Bu sorular cevapsız kaldıkça, resmi açıklama bir örtbas gibi görünmeye başladı. Belki de kaçtıkları şey dondurucu soğuk ya da bir çığ tehlikesi değildi. Belki de kaçtıkları şey, gökyüzünden yavaşça üzerlerine inen parlak, sessiz ve kaçınılmaz bir ölümdü. O gece, Holat Siyahlığın zirvesinde, insanlığın henüz adını koyamadığı bir güçle yüzleştiler ve bu karşılaşmanın bedelini hayatlarıyla ödediler. 33. kare, onların bize bıraktığı son, şifreli fısıltıydı. Karanlığın kalbinden gelen bir uyarı. Bilim bugün kapıyı kapattığını sanıyor. Ama o geceye dair izler, karların altında hala feryat ediyor. Biz sadece o izleri takip ettik. Çünkü bazı kapılar sadece doğru anahtar geldiğinde açılır. Zamanın izinde.